Maymunla ilgili dikkat çeken pek çok şey arasında en ilginç olanlardan biri de filmin süresi. Maymun 98 dakikalık süresiyle sadece korku komedi türünün vaat ettiği her şeyi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda harika performanslar, mükemmel bir yönetmenlik ve modern erkeklik üzerine inanılmaz derecede keskin bir bakış açısı sunuyor. Bu, bir filmin kısa, nispeten düşük bütçeli ve basit bir konsepte sahip olmasına rağmen, her yönüyle kesinlikle elit bir seviyede gerçekleştirilebileceğini gösteriyor. Şişirilmiş bütçelerin ve çalışma sürelerinin olduğu, çoğu zaman da anlamlı bir sonuç vermeyen günlerde yaşıyoruz. Maymun bunun panzehiridir. Elbette, çiçeği burnunda usta Osgood Perkins Longlegs tarafından özenle hazırlanmış son derece karamsar bir ortamda, Looney Tunes seviyesinde grafik şiddetle oynamak istemiyorsanız, bu filmi pas geçmeyi düşünmelisiniz. Ama çok şey kaçıracaksınız. Maymunu şok et. Maymun, Stephen King'in eski, son derece ürkütücü, zil çalan, kurmalı bir maymun, oyuncağı, hakkındaki kısa öyküsünden uyarlanmıştır. Oyuncağın güçlerinin, nasıl, neden ve ne zaman olduğunun ardında büyük bir gizem vardır. Filmden ve birçok karakterden alıntı yapacak olursak, tıpkı hayat gibi. Hikayenin bu basit kurgusunda ve bu maymun McGuffin'de daha büyük, daha cesur temalar ve anlamlar ortaya çıkmaya başlıyor. Kaşıkla verilen bariz bir açıklama olmadan, meydana gelen olaylar hakkında bağlantılar ve sonuçlar çıkarmaya başlamak gerekir. Maymun, Adam Scott'ın kısa bir sahnede canlandırdığı beleşçi havayolu pilotu babaları tarafından ikiz çocuklar Hal ve Bill'e Christian Convery çifte görev yapıyor bırakılmıştır. Dünyayı gezerken yıllar boyunca topladığı, ıvır zıvırlarla, dolu bir dolabın içindedir ve çocuklar onu ve onun ürkütücü, ölümcül güçlerini neredeyse kazara keşfederler. Tüm bu ilk günler, daha ekranda görünmeden çok önce ağırbaşlı sesiyle karizmasını ortaya koyan yaşlı Hal Theo James tarafından anlatılıyor. Theo James bir vahiydir. Bekar anneleri Lotte Shauna Maslany ergenlik yıllarını idare etmekte zorlanırken Bill, Hal'e acımasızca sataşır. Maymunun bu ergenlik döneminde keşfedilmesinin zamanlaması kesinlikle tesadüf değil. Maymunun, onların gelişmekte olan erkeklikleriyle ilgili çok önemli bir şeyi temsil ettiği hemen anlaşılıyor. Tüm bunların ilk kurbanı, kameranın ve çevresindeki her erkeğin gözlerini diktiği çekici bir genç kadın olan bebek bakıcısı Annie'dir Danica Dreyer. Maymunun başlamak için burayı seçmesi tesadüf mü? Buradan sonra, donanımsız bir rahip ile Loy arasında çok duygusuz ve dürüst anlar yaşanıyor. Loy, çocukları yaşamın ve ölümün doğası üzerine güzel bir nihilist monologla teselli eder ve bu monolog gelecek katliamların çoğunun habercisidir. Filmin bu noktasında, olaylar henüz kaynamaya başlamamıştır ama hikaye sürükleyici, komik, kanlı ve oldukça derindir. Daha fazla zorbalıkla birlikte, bazı hadım edici ergenlik zorlukları ve birkaç şok edici ölüm daha gelir, bu da Hal ve Billy Maymun'un çevredeki kabusla her şeyle ilgisi olduğu sonucuna götürür. Bu da bizi günümüze taşıyor. Theo James'in yakışıklı görüntüsü filme girdiğinde, belirli bir yıl ileri sararız ve yetişkin Hal'in Keş patronundan izin istediğini görürüz. Hal'in oğlunu görmek için yılda bir gün izni vardır çünkü nereye giderse gitsin maymunun karanlık lanetini de beraberinde getirdiğini bilmekte ve değer verdiği hiç kimseyi onun yanında istememektedir. James, maymunun mirasını, babalığı, kardeşliği, geçmişi ve onları takip eden, üzerlerine sıçrayan ve zar zor ıskalayan cehennem manzarasını kavramaya çalışırken, filmin geri kalanını hem yaşlı Bill hem de Hal olarak devralıyor. James, hem Hal hem de Bill karakterleriyle komediyi mükemmel bir şekilde oynarken, Hal ile ayrı yaşadığı oğlu Pete Colin O'Brien arasındaki sahnelerde gerçek bir hüzün ve babalık mücadelesi de yakalıyor. Sergilenen çeşitlilik göz önüne alındığında, James'in buradan herhangi bir rol türüne girdiğini görmemek zor. Osgood Perkins'in ortaya çıkan vizyonu. Osgood Perkins'in kariyeri, Psycho 2'de babasının ikonik Normal Batesi'nin genç versiyonu olarak görünmesine dayanıyor. O zamandan beri birçok projede rol aldı ve geçen yılki Longlegs ile patlamadan önce birçok harika filmle dinamik bir yazar, yönetmen olarak ortaya çıktı. Ancak Longlegs'in saman alevi olmadığı açık. Perkins'in kendi deyimiyle bu seri katil gerilimi annelikle ilgiliydi ve maymun ile madalyonun babalık tarafını ele almaya karar verdiği açık. Perkins'in görsel becerileri Maymun'da sergileniyor. Mükemmel ışıklandırma teknikleri, özel ve dramatik prodüksiyon tasarımı ve mükemmel kamera hareketlerinin bir araya gelmesiyle, bizimkine benzeyen ama neredeyse tamamen zamanın dışına ait, gerçekten eşsiz bir dünya yaratılıyor.
Her yere serpiştirilmiş dönem ipuçları var. Ancak renk ve sanat yönetimindeki ince notlar bizi filmin zaman çizelgesinde belirtilen belirli tarihlere değil, daha çok genel bir geçmişe götürüyor. Maymun kendi tarzında evrensel bir zaman ve mekandır. Özel efektlerin kurgu ve karakter tepkileriyle etkileşime girme biçimi ya da müziğin seyirciyi yavaş yavaş bir sonraki dehşete ya da şakaya götürme şekli Perkins'in bir başka ustalık eseridir. Korku komedisi belki de bazıları tarafından sınırlı bir tür olarak görülüyor. Perkins bu kavramın kapılarını ardına kadar açıyor çünkü bu filmde sınırlı olan hiçbir şey yok. Maymunun anlamı. Maymun, izleyicileri dünyanın içinde bulunduğumuz anını analiz etmeye davet etti. Erkeklik ya da babalık fikirlerinin her zamankinden daha karmaşık hale geldiği bir zamanda yaşıyoruz ve bu fikirlere karşı ciddi bir geri itme söz konusu. Joe Rogan, Andrew Tate ve benzerlerinin ortaya çıkışı ve genç ve yaşlı erkekler üzerindeki gerçekten yarı pişmiş hatta belki de çeyrek pişmiş etkileri bizi garip bir yere koydu. Değişimden rahatsız olanlar, bazı şeyleri yeniden harika yapma çabasıyla geçmişe sıkı sıkıya sarılıyor. Bunda benimsedikleri bir evrim duygusu var. Modası geçmiş biyolojik ve evrimsel kavramlara işaret ederek zehirli erkekliği meşrulaştırmak istiyorlar. Maymunu suçlamak istiyorlar. Maymun tüm bu şeylerle bariz bir şekilde ilgili değil ama yakından bakarsanız ve bizim bağlamımızda ele alırsanız kesinlikle onlarla ilgili. Hitchcock'un en iyi eserlerinde olduğu gibi, babasının başrolünü oynadığı ufuk açıcı Psycho'da dahil olmak üzere, Perkins bize ne düşüneceğimizi, nasıl düşüneceğimizi ya da neden düşüneceğimizi söylemeden büyük resim hakkında konuşmanın bir yolunu bulmuştur. Harika bir hikaye anlatıyor ve aynı zamanda ataerkilliğin karanlık bir şiddet mirasına sahip olduğunu çok da ince olmayan bir şekilde öne sürüyor. Cinsel şiddet, ana cinayeti, kardeş cinayeti, cinayet tüm cinayetler, gerçekten. Karanlığı tanımak ve onu kontrol altında tutmak elimizdeki görevdir. Adam olun, maymun değil. Bu ne anlama geliyor, ne yapabiliriz? Eğer tavsiye arıyorsanız, Maymunun sonunda bunu açıkça ifade eden satırlar var. Karanlık bizim dokumuzda var. Hayatın dehşetini ve insanların birbirlerine yaptıklarını önlemek ya da görmezden gelmek mümkün değil. Sadece öyledirler. Bu gerçeklikle ne yapmayı seçiyoruz? Onlara sahipken etrafımızdakilerle nasıl ilişki kurmayı seçiyoruz? Şu anda bu anla ne yapıyoruz? Maymun çizgi film şiddeti, korku ve mizahla ilgili ama eğer arıyorsanız, tüm bu diğer şeylerle de ilgili. Bu da onu medyayı aşan ve zamanımızın daha büyük konuşmasına ait kılan şeydir. Maymun 21 Şubat'tan itibaren Neon tarafından sinemalarda olacak. Emre Kutlu The Monkey'e 10 üzerinden 7 veriyor.